Deccal dünyada mı saklanıyor? Piri Reis ve Deccal arasındaki bağlantı neydi? Peygamberimizin hadisinde buyurduğu ada, Deccal'in adası olabilir mi? Peki dünya devletleri Deccal'i bizden saklıyor olabilirler mi? Şimdi hazırsanız bu sorulara hep beraber cevap arayalım. Tarihte en çok ilgimi çeken konu Piri Reis ve gizemli haritası olmuştur. Bu videoda sizlere derinlemesine incelediğim bir konuyu anlatacağım. 9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde envanter tespit çalışması yapılırken gizemli bir harita bulunur. Ve bu gizemli harita Alman Profesör Doktor Adolf Deismann'a gösterilir. Ve bu haritanın Piri Reis'e ait olduğunu kanıtlar. Piri Reis'in haritasını incelerken birçok merak uyandıran adalar, yeni kıtalar ve gizemli yaratıkların da bu haritanın içinde çizildiğini fark ettim. Ancak haritada çizilen bu gizemli yaratıkların neden çizildikleri ise gizemini hala koruyor. Kayıp kıta Atlantis ise bir zamanlar Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan büyük bir kıtaydı. Bugün ise neden ondan en ufak iz bile yok? Acaba tufanı anlatan metinlerde bahsedildiği gibi kıta parçalanıp sulara gömülmüş olabilir miydi? Her ne kadar yapılan sualtı araştırmaları Atlantik Okyanusu'nda batık bir kıta ortaya çıkarmamış olsa da, Piri Reis haritası bize bu adanın ve adaların bir zamanlar var olduklarını düşündürüyor. Zira haritada sadece Güney Amerika değil, Antarktika kıtasının kuzey bölgeleri de gösterilmiştir. Piri Reis, Güney Kutbu'yla ilgili bilgiyi önceki haritalardan elde etmiş olması mümkün değildi. Zira Antarktika 1818 yılında keşfedildi. 500 yıl önce çizilmiş bir dünya haritası ve Güney Kutup kıyılarının keşfedilmesinden 300 yıl, Amerika kıtasının keşfedilmesinden ise 200 yıl önce çizilmiş olması gerçekten de hayret verici. İlginç olanı ise bu haritanın şu anki araştırmalardan sadece 11 derecelik pusula sapması ile kesin bir bilgi olması daha da şaşırtıcı. Daha da derine inersek Antarktika kıtası kıyılarının 6000 yıl önce buzulların olmadığı dönemde bir medeniyetin burada yaşadığını kanıtlayan bulgulara ulaşan İngiliz ve Rus bilim adamlarından tam 500 yıl önce buraları keşfedebilmesi, hatta güzergahlarının bu kadar net bir şekilde olması insanı hayrete düşürüyor gerçekten. Üzerinde yaşayan canlıların ve harita üzerinde gösterilmesi işin daha da gizemli kısmı. Peki bu nasıl mümkün olabilir ki? Böyle bir haritanın uzaydan çekilen fotoğraflara çok derecede bilgilerin verilmesi sizce de enteresan değil mi? Her neyse, bizi ilgilendiren kısım nasıl çizildiğinden ziyade asıl neyi çizmeye çalıştığıdır. Harita üzerindeki garip yaratıklar neyi sembolize ediyordu acaba? Özellikle de bu yaratık. Haritayı incelediğimde Afrika kıyılarında fil ve deve kuşu gibi hayvanların figürleri varken, Amerika kıtasında ise lama ve puma figürleri bulunuyor. Şimdi asıl sormamız gereken soru şu: Piri Reis acaba bunları nereden biliyordu? Oysa Amerika kıtası Piri Reis'ten 300 yıl sonra keşfedildi. Bilim insanları Antarktika kıtasının içindeki kalıntıları 1900'lü yılların ortasında ancak keşfedebilmişken, Piri Reis nasıl bir teknolojiyle veya nasıl bir yardımla bunları keşfedebilmişti ki? Şaşırtıcı bir nokta ise Piri Reis'in Güney Amerika kıtasının yamuk çizmesiydi. Yani şu an uzaydan gönderilen gerçek projeksiyonlu fotoğraflar gibi olmasıdır. 16. yüzyıldaki imkanlara bakılarak Piri Reis bu haritayı çizdi mi yoksa ona çizdirildi mi? Bu haritada beni merak ettiren asıl şey de görmüş olduğunuz bu kırmızı kafalı yaratıktır. Bu kırmızı kafalı yaratığın hemen üzerinde kırmızı bir adacık var.
Bu adada yaratığın yaşadığı yer olarak çizilmiş sanki. Adanın yanındaki Osmanlıca yazıda ise şöyle yazıyor: Yıkıcı güç. Bu canavar ve yazılanlar nedense kıyamete yakın çıkacak olan Deccal'i hatırlatıyor bana. Pek çoğumuz Deccal ile ilgili pek çok video izlemiş veya hakkında bilgi sahibi olmuşuzdur. Ama ben yine de kısaca dünyada kaos yaratacak bu kişi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Deccal, kıyamet gününe yakın ortaya çıkacak olan insanları doğruluktan saptıracak, onları kötülüğe iten kişiye denilmektedir. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe itecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediği de İslami kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah Azze ve Celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal, Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişi olarak belirtiliyor. Piri Reis'in haritasına dönecek olursak, şu an dünyada olmayan tek boynuzlu yaratıklar ve 6 boynuzlu yaratıklar ve daha önce keşfedilmeyen figürlerle çizilmiş olması, bu adanın belki de dünyaya gönderilen yaratıkların merkezi olması ve bu merkezinde kırmızı kafalı yaratık tarafından yönetildiğini anlatmak istemiş olabilir. Piri Reis bu adayı kendi yazmış olduğu Kitab-ı Bahriye adlı kitabında dile gelmiş ve kötülük saçan yaratıkların yaşadığı yer olarak bahsediyor. Bu konuyu anlatırken bile tüylerim ürperdi desem abartmış olmam herhalde. Biraz daha derine inecek olursak Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde de belirttiği gibi Piri Reis'in adasına benzer bir adaya giden Temin Edari ile ilgili bir hadisine göz atalım. Temin Edari adında önceleri Hristiyan olan bir deniz taciri Müslüman olmak için Peygamberimizin huzuruna gelir. Temin Edari'ye yolda uğradıkları adayı sorunca Edari şu cevabı verir: Biz gemiyle yoldayken bir bilinmez yerden fırtına bizi bir adaya sürükledi. Adaya vardığımızda ise her yanı tüylerle kaplı bir yaratık durdu ve bizlere bir kişinin olduğunu, onunla konuşmamız gerektiğini söyledi. Ardından da bizi bir ormandan geçirerek o yere ulaştırdı. Vardığımız yerde daha önce hiç görmediğimiz şekilde çok uzun, cüsseli ve bir gözü olmayan bir insan vardı. Elleri ve ayakları demir zincirle bağlanmış, sanki bir hapis yerindeymiş gibi bekliyordu. Ve bu kişiyle aramda geçen konuşma ise şöyle oldu: Adam, kimsiniz, ne arıyorsunuz? Ben de deniz yolunda kaybolmuş Araplarız dedim. Adam tekrardan bana, Beysan hurmalıklarından haber verin. Hala meyve veriyorlar mı? Ben de, evet veriyorlar dedim. Adam, zaman yakındır, hurmalar kuruyacak dedi. Peki Taberiye Gölü'nden haber verin. Hala su var mı orada? Evet, hala su var. Adam, zaman yakındır, su çekilecek dedi. Adam, peki bana Zugar Pınarı'ndan haber verin. Orada su var mı? Oradaki halk bu sudan tarım yapıyor mu? Evet, su var. Oradaki halk da bu suyla tarım yapıyor. Adam, son peygamberden haber verin bana. Araplar onunla savaştı mı? Evet, efendiler efendisi onları yendi ve Araplar dahi birçok halk peygambere tabi oldu. Adam bana dönerek, doğru. Çünkü o tabi olunacakların en hayırlısıdır. Şimdi benim kim olduğumu söyleme vaktim geldi. Ben Deccal'im. Bana verilen süre yakındır. Buradan çıkıp Allah'ın emri üzerine dünyadaki şehirleri 40 günde dolaşacağım. Ama Mekke ve Medine hariç. Ne zaman bu iki haram beldeye girmek istesem bir melek beni engeller. Burada melekler ordusu haram beldeleri korur dedi. Peygamberimiz anlatılan bu olaydan sonra sahabilerine dönerek gülümsedi ve önceden onlara anlattığı Deccal'in var olduğunu ispatlamış oldu. Şimdi düşündüğümüzde Piri Reis'in tasvir ettiği kırmızı yaratık ile yol gösterici arasında bir bağ yok mu sizce? Ve Piri Reis'in çizdiği ada Temin Edari'nin vardığı ada olamaz mı acaba? Günümüze dönersek, 21. yüzyılda Bermuda Şeytan Üçgeni denilen Güney Amerika ve Pasifik Okyanusu'nun arasında yer alan tam da Piri Reis'in çizdiği harita ile hatta bu ada Google Earth'te de sansürlü şekilde kara bir cisim olarak durması sizce ne anlama geliyor? Piri Reis haritasında gösterilen adayla buranın konumlarının neredeyse aynı olması sizce biraz tuhaf değil mi? Deccal ve Mehdi'nin savaşında Deccal'in tarafında olacaklar adayı şu an gizleyerek savaş için hazırlık mı yapıyorlar yoksa? Elbette en doğrusunu Allah bilir. Hoşça kalın.